Merhabalar. Sizlere yeni bir tane daha makromeden deniz kabuğu şeklinde çanta yapılış videosu hazırladım. Merak ettiğiniz sorularınızı yorum kısmına bırakabilirsiniz. Tüm ölçüleri detaylı olarak açıklama kısmına da yazıyorum. Oradan da bakabilirsiniz. Çantanın boyutları bu şekilde. İp olarak Yarnart markasının 3 milimetre pamuklu makrome kordon ipini kullanıyorum. Bir yumak 250 gram ve 85 metre uzunlukta, 2 tane yumak yeterli oluyor. Renk kodu ise 752 numara. Bir tane 260 santim ip kestim ve 60 santim ölçtüğüm yerden ikiye katlayıp iğne ile sabitliyorum. 5 tane kestiğim 110 santim iplerin her birini ikiye katlayıp sabitlediğim ipe bu şekilde başlangıç düğümüyle bağlıyorum. Beş tane ipi bu şekilde bağladıktan sonra sağdaki iki ipi buradaki boşluktan geçirip iyice sıkarak bir halka oluşturuyorum. Halkayı da iğnelerle sabitledikten sonra örmeye başlıyorum. Aralarındaki en uzun olan yani 2 metrelik ipi alıyorum. Diğer bütün ipleri bu ipin üstüne çift sarmal düğüm tekniğiyle bağlamaya başlıyorum. Bir sıra ördükten sonra 6 tane 95 santim kestiğim ipleri buradaki gibi boşlukların arasını kapatmak için birer tane ekleme yaparak 6 ip bitene kadar çift sarmal düğümle örmeye devam ediyorum. Bir ip ekledim ve örmeye başlıyorum. Bir sonraki arada oluşan boşluk için bir ip daha ekleyerek 6 ipi bu şekilde bitirene kadar örüyorum. Tekrar boşluk oluştu ve ip ekleyip örmeye devam ediyorum.
6 tane ip bittikten sonra bu defa 6 tane 85 santim yeni ip kestim ve onları da aynı mantıkla boşluklar oluştukça ekleme yapıp 6 tanesi bitene kadar örmeye devam ediyorum. ...85 santim ipler de bittikten sonra son olarak 2 tane 70 santim ip kesiyorum ve onları da aynı şekilde ekleyerek örmeye devam ediyorum ve orta kısmı yani halkayı bitiriyorum. Ve toplam 14 sıra örmüş oluyorum. Ve çapı da 10 santim oluyor. Şimdi ise uzun olan ipi iğne ile sabitleyip çevresini örmeye başlıyorum. Bir tane 450 santim ip kesip ikiye katlıyorum ve uçlarını eşitleyip buradaki ipe başlangıç düğümüyle bağlıyorum. Sonra da bağladığım ipin sağ tarafındaki ipi alıp bu şekilde ilk önce üstten, sonra alttan geçirip sıkıca çekiyorum. Aynı işlemi soldaki ip için de tekrar yapıyorum. Ve sonra da bu ipleri en dibe kadar çekip kolay örebilmek için iğne ile sabitliyorum. Şimdi etrafını örmeye başlıyorum. Bunun için de halkaya bağlı olan yani kısa olan ipleri yeni bağladığım uzun iplerin üstünde olacak şekilde konumlandırıp uzun olan ipleri kısa iplere 2 kere dolama yapıyorum. Yani çift sarmal düğüm tekniğiyle bağlamaya başlıyorum.
Başladığım yere kadar komple bu şekilde örmeye devam ediyorum. Sıra sonundaki son ipi de ördükten sonra bu şekilde görünüyor. Şimdi tekrar ip eklediğim yere geri geliyorum. Bir tane kestiğim 550 santim ipi biraz önce yaptığım şekilde birebir aynısını yaparak bağlıyorum. Ve tekrar kısa olan ipleri üstte tutarak uzun ipleri kısa iplere çift sarmal düğümle bağlamaya başlıyorum. Son iki ipe kadar geldiğimde en sondaki ipi kenara alıyorum ve onun yanındaki ipe sadece tek bir tane ip ile çift sarmal düğüm yaparak deniz kabuğundaki kıvrımı oluşturmaya başlıyorum. Şimdi yine tekrar ip eklediğim yere geri geliyorum. Son olarak 600 santim kestiğim bir ipi yine birebir aynı şekilde bağlayıp etrafını çift sarmal düğümle bağlamaya devam ediyorum. Sonuncu ipe geldiğimde sadece dördüncü ipe tek bir tane çift sarmal düğüm yapıp kıvrımı da çantanın ilk yüzünü de bu şekilde tamamlamış oluyorum. Şimdi bunu ters çevirerek iplerin bir kısmını gizlemeye geçiyorum. Gösterdiğim yerden itibaren 15 tane ipi ayırıyorum. Ve sonra bir misinalı iğne alıp bu ayırdığım 15 ipi gösterdiğim şekilde düğümlerin arasına geçiriyorum. Sağlam olması için aynı ipi en az 2 sıra boyunca alt alta geçirerek ipleri gizliyorum. Geçirdikten sonra fazla kalan ipleri dipten keserek kısaltıyorum. ...15 ipi de bu şekilde geçirip ipleri kısalttıktan sonra bu şekilde görünüyor. Aynı ölçülerle bir tane daha aynısından yapacağım. Ama bu defa tam tersi yönde öreceğim. Böylece çantanın kıvrım kısımları simetrik bir şekilde eşit olacak. Simetrik olması için de bu şekilde konumlandırıp örmeye başlıyorum. Buradaki ipe ilkinde yaptığım gibi sırayla 450 santim ipi bağlayıp sıra sonuna kadar ördükten sonra 550 santim ve 600 santim ipleri de bağlayıp aynı şekilde örüyorum. Yine ilkinde olduğu gibi son düğüm bölümlerinde kıvrım kısımları için eksilterek örmeyi
Bütün ipleri ördükten sonra yine bu şekilde 15 tane ipi ayırıp çeviriyorum ve biraz önceki gibi ipleri tek tek alttaki düğümlerin içine gizledikten sonra uzun ipleri keserek kısaltıyorum. Birleştirme parçası olarak öreceğim yer için 4 tane 400 santim ip kesiyorum ve her birini ikiye katlayıp başlangıç düğümüyle bağlıyorum. Sonra da her sırada 2 1 2 1 olacak şekilde kare düğümler yapmaya başlıyorum. Üçüncü sıraya geldiğimde çanta askı kancasını bu şekilde takıyorum. Askı kancasını taktıktan sonra yine alttan aynı şekilde kare düğümlerle örmeye devam ediyorum. ...36 santim kadar ördüm ve bu şekilde kontrol ettiğimde kancaların karşılıklı eşit olmasını istediğim için ikinci kancayı takmak için yer belirliyorum. İkinci askı kancasını taktıktan sonra tekrar kontrol ediyorum ve eşit olduğundan emin olduktan sonra sıra sonuna kadar kare düğümlere devam ediyorum. 44 santim ördükten sonra alt kısmını kapatmaya başlıyorum. En baştaki bir ipi sabit tutarak diğer tüm ipleri çift sarmal düğümle bağlıyorum.
Daha sonra ters çeviriyorum. Bu uzun ipleri misinalı iğne ile yine iç tarafa geçiriyorum. Hepsi bitince böyle görünüyor ve uzun ipleri kısaltıyorum. Bütün hepsini tek bir yüze bağladıktan sonra ikinci parçayı ters çevirerek bu şekilde üstüne konumlandırıyorum. Ve sonra burada da ilkinde yaptığım gibi bu şekilde bağlamaya başlıyorum. Her iki tarafı da bitirdim ve şimdi son aşama olarak ipleri sağlam bir şekilde temizleme aşamasına geçiyorum. Hem ön hem arka kısımdaki bütün ipleri daha önce de yaptığım gibi misinalı iğne ile her bir ipi alt alta en az 3 sıra kadar düğümlerin arasından geçiriyorum. Ve sonra bütün fazlalık ipleri kesiyorum. Çantayı tersine çeviriyorum. Ve işte çanta hazır. Hemen askısını da takıyorum.
Umarım faydalı ve sevdiğiniz bir video olmuştur. Beğeni tuşuna basmayı ve bu tarz içeriklerin devamının haberdar olmak için abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere, hoşça kalın.